Herkese merhaba. Trend bandana yapıyoruz. Bir farklı model ile daha geldim karşınıza. Bugün sizlerle bu bandanayı çalışacağız. Yaklaşık 50 gram bir yumaktan size bir tane bandana çıkar. Pamuklu koton tercih ettim özellikle. Çünkü yaz günü bunun kullanımı daha güzel ve daha ten olarak olabileceği için. Yapımı çok kolay. Dörtlü, üçlü trabzanlar yapıyoruz ve zincir çekiyoruz. Bandanamız 2 sıradan oluşmakta. Her iki sırada bir kenarlardan arttırdığımız için model sürekli kendini tekrar ediyor. O yüzden yapımı çok kolay ve çok basit. Sevdiklerinizi ve kendinize yapabileceğiniz harika bir model. Eğer iştahınız da kabardıysa bu modeli yapmaya geçelim. Pamuklu 4 mevsim kullanılabilen bir ip tercih ettim. Markası hiç fark etmez. Elinizde ya da evinizde olan herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Ben koton içerikli bir ip kullandım. Dokusu da bakın hemen şöyle size göstereyim. 3 numara tığ kullanıyorum. Benim elime uygun olan 3 numara tığ daha iyi geldi. Sizinki tabii ki de daha hangi numaraya uygunsa 2,5-3,5 o da olabilir. Ama trabzanlarımızı ve zincirlerimizi olabildiğince orta gevşeklikte çekiyoruz. Çok fazla sıkı trabzanlar ve zincirler çekmeyeceğiz. Şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum artık. İlk olarak sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın üzerine kuracağız. Zincir yapıyoruz evet, ama zinciri ben çok fazla sağlıklı bulmuyorum. Daha sonra uç tarafından sökülmeler ister istemez bazen yapılabiliyor. Böyle ipi tutuyorum ve bir tur çeviriyorum. Şu kısa ipi tuttuğum yer, burası da yumaktan gelen bakın yer. Hemen parmağımın üzerinden yumaktan gelen ipten bir tane ilmek çıkartıp buraya sabitliyorum. Bu yuvanın içine bütün trabzanlarımız bu arada üçlü trabzan olacak. Tekrardan hatırlatayım. 2 tane zincir çektim. 5 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 6 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 ve 6. 6 tane trabzanımızı yaptıktan sonra şu uçta kalan ipimizi bakın kapatıyorum ve bu şöyle yarım ay bir görünüm sağlamış oldu. Daha sonra bu ipimizi saklayacağız. Şimdi 6 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz ve arkasını çevirip üst sıraya çıkacağız. 4 tane zincirimizi çektik. Arka sıraya çeviriyorum. Hiç üzerine ipimi almıyorum bakın. Bir ikinci tepe noktamıza batıyorum. Buraya bir tane sık iğne. 4 tane zincirimi çektim. Bir atlıyorum. İkincisine batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi yapmış olduğum ilk 3 tane 2 tane zincirle tepeye çıktığım yerin şöyle tepesine batıyorum. Alt köşeden başladığı için arttırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. Her seferinde 4 tane zincir. Bu hiç kural değişmeyecek ve 4 tane trabzan örüyoruz. Bu 4 trabzanın hepsi de üçlü trabzanlar. Bir arkasını çeviriyorum. Trabzan yapmaya başlayacağız. Üzerine ipimi alıyorum. Bu 4 tane zincirim burada durmuş oluyor. Ve bu yuvanın içerisine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi bütün ilmekleri üzerine ip aldığımızda hepsini teker teker çekmek aslında bir üçlü trabzan olmuş oluyor. Artık bunların hepsini öğrenmiş olduk. Tekrardan 2-4 tane daha zincir çekiyorum. Şu tam orta kısmımızdaki yuva vardı ya. Bu yuvanın içine batıp buraya bunu sabitliyorum. Tekrar bir 4 tane daha zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Son olan yuvaya geldik. 3 tane bir önceki sırada şöyle yuva yapmıştık bakın. Bu yuvanın içerisine geldik. Buraya da 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Her birinde her sırada bir tane ipimi tığımdan çıkartmış oluyorum. Üzerine ipimi alıyorum. 1 2 ve 3. 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Son olarak sıra başımıza geldik. Gizli bir arttırma yapıyoruz şimdi. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Bir tane daha trabzan yapmış oldum. İlk başta da buraya bir tane daha trabzan yapmış olmuştuk aslında.
Bakın şöyle üçgen bir görünüm olmuş oldu. Şimdi arka sırayı çeviriyoruz. Yani bir sırada çoğaltıyoruz. Diğer sırada çoğalttığımız yerleri kapatıp gizliden tekrar çoğaltıyoruz. Kendi kendine üreyen bir model. Tekrardan bakın hemen 4 tane zincirimi çektim. Arka sıraya çeviriyorum. Şimdi bu sıranın üzerine hep tepe boşlukları yapacağız. İlk olarak şu bir önceki yapmış olduğumuz trabzan bir zincir çekip bir sıra trabzan yapmıştık. İlk olarak buraya batıyoruz. Buraya bir tane sık iğne yaptık ve buraya bir tepecik oluşturduk. Şimdi tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğumuz dörtlü trabzanımızın tepesine batıyoruz. Buraya batıyorum. Bu 4 zincirli olan yerimi buraya bağladım. Tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz V kenarı kapatıyoruz. Buraya kapattım. Bakın 4 tane zincir çektim ve böyle oldu. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi üzerine yine ip almıyorum. Bu sırada hep batım noktalarına batacağız. Çünkü şu alttaki dörtlü trabzanımızın ilk tepesine batıyoruz. Buraya bunu sabitledim. Tekrardan bir 4 tane daha zincir yapıyorum. Onu da bir önceki sırada yapmış olduğumuz ilk zincirli trabzanımızın içine batıyoruz. Şimdi tekrardan bir artış yaptık aslında. Şu noktalarımız bizim artış kenarlarımız oldu. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki sıra için arka yüzünü çevirdim. Yani i yüzüne geldik. İ yüzüne geldiğimizde trabzanlarımızın olduğu yer ön yüzümüz olmuş oluyor. Zinciri çektiğimiz yerde örgümüzün arka kısmı olmuş oluyor. Şimdi tekrardan 4 tane zincir çekmiştim. Bir önceki sırada şu kapattığımız yere 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4. Bir önceki sırada bakın model aslında çok karışık gibi dursa da asla karışık değil. Hemen siz de anlayacaksınız. Trabzanımızın üzerine gelene kapatma yapacağız. Yani buraya bir V yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Ne çok gevşek ne çok sıkı olacak bu arada. Tekrardan ortasına batıyorum. Bakın şurayı yapmış oluyoruz şu an. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Bu iki örgümüzün tam arasında kalan V'yi biraz önce kapatmıştık. Şimdi buraya dörtlü trabzan yapacağız tekrardan. 3'te çıkarak. Hemen 4 tane trabzan yapıyoruz ve model bu kadar. 2 sıradan oluşuyor. Her iki sırada dön başa dön başa. O yüzden çok kolay ilerliyor. Yarım günde yapıp hemen takabileceğiniz, hatta küçük kazançlar da elde edebileceğiniz bir bandana fikri sizinle beraber. 4 tane zincirimi çekmiştim. Ortasına tekrar batıyorum. Tekrar bir 4 zincir çekiyorum. Şu yaptığımız son tepenin içerisine 4 tane trabzan daha yapıyoruz. Burada da gene bir artış yapıyoruz. Yani bir sırada kapatmıştık. Diğer sırada hemen arttırmamızı yapıyoruz. Buraya da 4 tane trabzanımızı yaptık. Bakın şu görünüm oldu. Şimdi bu sırayı aslında bir önceki sırayı tekrarlamış oluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan bir tane üçlü trabzan daha yaptım. Şimdi tekrar 4 tane daha zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi bakın çok esnek tutuyorum aslında. Ne çok gevşek ne de çok sıkı çekiyorum zincirlerimi. Siz de öyle yapın. Daha sonrasında hafif gene her zaman olduğu gibi bir önceki videomda da yapmıştık bandanamıza. Nemli bir örtü örterek hafiften bir buhar veriyoruz. Yani buhar dediğim hafif bir ütüyü basıyoruz ki daha güzel olsun. Çünkü elimizde sürekli oynadığımız için muntazam bir görünüm bandana da önemli bence. O yüzden ben yapıyorum. Tabii ki de takdir size kalmış. Zincirimi çekmiştim. Bir önceki yani şu sırada yaptığımızı tekrar yapıyoruz. Buraya batıyorum. 4 zincirimi ilk trabzan tepesine kapattım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Son trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Ve yapmış olduğumuz V kenarı kapatıyoruz. İlk trabzan tepesine batıyorum. Ve bu sırayı da böyle zincirlerle tamamlıyorum. Model kurulumu aslında bu kadar basit ve kolaydı. Nasıl yukarıya çıkılacağını ve nerelerde artış yapacağımızı artık öğrenmiş olduk. Bundan sonrası çok kolay. 12 sıra yapıp hemen geliyoruz. 12 sıradan oluşacak çünkü.
Ölçüleri de yetişkin ve çocuklar için gayet de uygun sayılar. Bakın sıramızı bitirdik. Şöyle elimizle birazcık düzeltelim bunu. Bakın. Modelimiz bu kadar ve böyle artışlar yapılıyor. Yani şu çapraz gelen kısımların üzerine bir önceki sırada kapatmıştık. Daha sonra bu çapraz gelen kısımları kapattığımız yerlere de trabzanlarımızı yapacağız. Daha sonra burası çapraz olmuş olacak. Bu zincir yuvalarından oluşuyor. Kenarlara da 4 zincir çekiyorum. Aralarda da 4 zincir çekiyorum ve modelimiz bu şekilde. Şimdi bunu 12 sıra boyunca örüp gelelim. 1, 2, 3.'yü yapmıştık. Şimdi 4.'yü yapacağız. 12 sıra yaptık ve bakın bu görünüme gelmiş olduk artık. Ölçülerimiz de zaten bir yetişkin bir çocuk için gayet makul ölçülerde. Artık kapatıyorum. 12 sıra yaptıktan sonra bunu kapatmamı yapacağız. Onun da çok kolay. Yalancı trabzanlarla üstünü kapatacağız. Daha sonra bağcıklarımızı yapacağız. Buradan itibaren gene 4 tane zincir çekiyorum. Bir arka sıraya geçmiş olduk. Şimdi bu 4. trabzanımızın her zaman olduğu gibi tepesine batıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 4.'yü çektim ve buraya yapıyorum. Yani aslında tekrardan 4 zincirle düzleme olayına gelmiş olduk. 4 zincirle bütün sırayı tekrardan kapatıyorum. Bütün tepelerimize tekrardan batıyoruz. Şu V olan kenarlarımızı biliyorsunuz şu trabzanımızın tepesine bağlıyorduk. Oraya batmıyoruz. Bu şekilde bütün sırayı tamamlayalım hemen. 4 zincirle sıra sonumuza kadar gelmiş olduk. Şu an örgümüzün arka kısmındayız. Bakın son sıramızı da şöyle yapacağız. Şurası vardı ya bizim arttırıp bir üst sıraya çıktığımız. Direkt bunun ortasına batıyorum. Ve şimdi her zaman olduğu gibi 55 tane zincir çekerek bağlama kısmını yapacağız. Sonra geri dönüp zincirimizden geri dönüp çekmiş olduğumuz zincirin üzerine sık iğne yapıp şu tam alın kısmımıza gelen kısmını tamamlayıp tekrar zincir çekeceğiz ve buradan aşağısına dönmüş olacağız. İpimizi yani kopartmıyoruz. 55 tane zincirimizi çekiyoruz. 55 tane zincirimizi bakın çektik. Orta gevşeklikte tekrardan çok fazla sıkmıyoruz. Şimdi ilk battığımız yere atlıyorum. Bir sonrakine hemen sık iğne. Direkt zincirlerimizin başaklarına girip şöyle çıkartıyorum ve buraya zincir yapıyorum. Yani bu sık iğnelerimiz de bizim bağlamak için biraz daha kalın olsun dediğimiz ayar. Bir tane batıyorum, ilmek çıkarttım, çektim. Bu sırayı komple bütün zincirlerimize yani 55'te 54 tane zincirimizin üzerine bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Bütün zincirlere bakın şöyle bir sık iğne yaptık ve bu görünümü kazandı. Elinizle de zaten bunu düzeltince bu düzelmiş oluyor ama ben buraya da biraz ütü vuruyorum arkadaşlar. Siz de yaparsanız daha güzel olacaktır. Son olarak yapmış olduğum zincirimin içine sık iğnemi şimdi buraya atlıyorum. Hemen bakın buraya bağladım. Şimdi üzerine ip alıyorum. Yalancı trabzan yapacağız. Bu zincirlerimizin içine. Her birine 3 tane yalancı trabzan yapıyoruz. Şu tam batım yerlerine batmıyoruz. Direkt atladım karşı tarafa. Bunun içine 3 tane tekrardan bir yapalım. Tekrardan 3 tane yapıyoruz. Her bir zincir boşluğunun içerisine 3'er tane yalancı trabzan yapıyoruz. O da nasıl artık biliyoruz hepimiz. Üzerine ipimi alıyorum. 3 ilmeğimi birden çekiyorum. Her bir boşluğun içerisine 3 tane yalancı trabzanımızı yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra tekrar bu uca geldiğimizde buraya da 55 tane zincir çekerek bir önceki bağcık yaptığımız yerden aynısını yapıyoruz. İpimizi kopartmayalım. Burada tekrardan bekliyoruz. Söylediğim gibi yalancı trabzanlarımızı alın kısmımıza gelecek tarafa geçtik. 55 tane zincirimizi de çektik. Onun da içine her birine birer tane sık iğnemizi yaptık. Buraya geldik. Şimdi ipimizi kopartmadık. İpimizi kopartmadık çünkü o güzel oyaları yapacağız kenarına. Bakın hemen
buraya sabitlemiştim. Şimdi şöyle şu ilk boşluğun içine tekrardan ipimi sabitliyorum buraya bir sık iğne ile ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. 2, 4, 5 ve 6. Şimdi tığımı biraz şöyle uzatıyorum. Üzerine ip aldım. Son zincirimiz vardı ya, bu son zincirimizin içinden geçireceğiz. Tekrar ipimi uzattım. Üzerine ipimi aldım. Tekrar ipimi uzatıyorum. İpimi alıyorum. Tekrar ipimi uzatıyorum ve uzatıyorum tekrardan. 5 defa yapınca daha tombik olmuş oluyor. 4 de yapabilirsiniz ama bir sıradan fazla bir şey olmaz. Tekrar üzerine ipimi aldım. 5.'yi de yapıyorum. Şimdi hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 tane de zincir çektim. Bakın şöyle bir badem yapmış olduk. 3 tane zincirimi çektim. İlk yaptığım bu bütün tombikleri şuraya sabitlemiş olmuştum. Şimdi buraya ilmeğimi kaydırıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Artık adına ne derseniz deyin. Fıstık deyin, tombik deyin, pıtırcık deyin. Adı tamamen size kalmış. 5 tane daha zincirimi çektim. Onu da bu trabzan yuvamızın altındaki boşluğumuza sabitliyoruz. Ve bakın şöyle bir süsümüz olmuş oldu. Bademlerimiz oldu. Bu bademlerden isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz hepsine yapmayabilir. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tabii ki de bağcıklarını bitirip ama ben bu sefer farklılık olsun diye bu bademlerden yapmaya karar verdim. Tekrar gösteriyorum. Bütün kenarlarını bu şekilde geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Son yapmış olduğum zincir burada bakın. Şimdi ipimi biraz uzatıyorum. Şöyle. Üzerine ipimi aldım. Uzatmış olduğum kadar. Son yapmış olduğum zincirin içerisine batıyorum. İpimi çektim. Üzerine ip aldım. Son yapmış olduğum zincirin içine battım. Tekrar aldım. Üçüncü. Üzerine ip aldım. Tekrar çektim 4. Tekrar çektim 5. Daha sonra tığıma ipimi alıp elimle de şöyle tutuyorum bakın. Bütün ilmeklerden geçirip buraya sabitliyorum. 3 tane zincirimi çektim. Daha sonra yapmış olduğum son zincirin içine batıp ilmek kaydırıyorum. Yapımı bu şekilde kolay. Ve 5 tane zincirle tekrar aşağıya iniyoruz. 5 tane zincir çektim. Onu da gene bu trabzanımın altındaki yuvaya sık iğne ile bağlıyorum. Yani hepsi bu şekilde gözükmüş olacak. Böyle böyle kenar süsümüzü gitmiş olacağız. Bütün kenar ve köşeyi bu şekilde tamamlıyoruz ve geliyoruz. Bütün etrafına fıstıklardan, bademlerden yaptık. Bakın şöyle farklı bir görünüm oldu ama bence bir o kadar da güzel. Şöyle kullanıma da hemen hazır bir hale getirebiliriz. Hafif bir ütü vuracağız dediğim gibi. Şimdi son fıstığımız kaldı artık. Son fıstığımızı da beraber yapmak istiyorum. Daha sonradan artık bunu bitireceğiz. 5 tane zincir çekiyoruz. Bakın çektik. Altıncısını da çektikten sonra birazcık ilmeğimizi uzatıp hemen şu son yaptığımız zincirin içinden ilmeklerimizi uzatıyoruz. 5 defa şöyle dolandırdık. İlmeklerimizi uzattık. En sonunda hepsini çekip buraya sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğum zincirin bir önceki zincirin içinden batıp ilmeğimi kaydırıyorum ki şu bademim sağlam olsun. Daha sonradan da 5 tane zincir çekiyorum. Artık bitiriyoruz bunu. Son şu ilk yaptığımız artış noktasında tepeye batıyorum ve gördüğünüz gibi artık bandanamızı koparıyoruz, kesiyoruz. Hiç ip kesmedik. Uçtan başladık. Yukarıya doğru çıktık. Gördüğünüz gibi önce bağcığımızı yaptık. Sonra döndük. Alın kısmımıza gelecek tarafımızı yaptık. Tekrar bir bağcığımızı yapıp başladık hemen fıstıklarımızı yapmaya. Bir yumaktan hatta 2 tane bile çıkar. 100 gramlık yumak size 2 tane çıkartır.
Şimdiden hepimizin emeğine sağlık. Bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sayfama abone olmayı, beğeni atmayı ve bana destek olmayı esirgemeyin. Bir sonraki projemiz ne olsun yorumlarda buluşalım. Hep beraber güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Teşekkürler.